Merhaba, hoş geldiniz. Bugün edebiyat tarihine damga vurmuş, insanlığın vicdanına tutulmuş bir ayna olan Körlük romanı üzerine konuşacağız. Portekizli yazar José Saramago'nun kaleminden çıkan bu eser sadece bir hikaye anlatmıyor. Bizi içine çekerek zihnimizin karanlık köşelerinde unuttuğumuz ya da unutmak istediğimiz gerçeklerle yüzleştiriyor. Bu kitap bir felaketin, bir kıyametin ya da bir salgının öyküsünü değil, aslında içimizde büyüyen sistemli ve bilinçli bir köleleşmenin portresini çiziyor. Körlük 1995'te yayımlanan ve 1998'de José Saramago'ya Nobel Edebiyat Ödülünü kazandıran bir başyapıt. Roman adını vermediği bir şehirde aniden ortaya çıkan ve bulaşıcı bir şekilde yayılan bir beyaz körlük salgını etrafında dönüyor. Ancak bu körlük sadece fiziksel bir engel değil, ahlaki, toplumsal ve felsefi bir metafor. Saramago bu distopik anlatıyla medeniyetin kırılganlığını, insanlığın karanlık ve aydınlık yönlerini ve umudun kırılgan ama güçlü ışığını sorguluyor. Kitabı okuduktan sonra fark ediyorsunuz ki bu yalnızca bir roman değil, bir yaşam sorgusu, bir medeniyet eleştirisi. Körlük sindirilmeyi, tartışılmayı ve paylaşılmayı hak eden bir eser. Saramago'nun 1998 Nobel konuşmasında söylediği bir cümle romanın ruhunu adeta özetliyor. Başka bir gezegene oradaki kayaların yapısını incelemek için araç gönderebilecek kapasiteye sahip. Bu şizofrenik insanlık milyonlarca insanın açlıktan ölmesini umursamayabiliyor. Mars'a gitmek yanı başındaki komşuya gitmekten daha kolay görünüyor. Bu cümle körlüğün ana fikrini taşıyor. Çünkü burada mesele görmemek değil, görmek istememek. Daha da kötüsü gördüğü halde hiçbir şey yapmamak. Bu roman boyunca karşımıza çıkan fiziksel körlükten çok daha tehlikeli bir körlük, vicdanın, merhametin, empati duygusunun kaybolduğu, gözleri açık ama kalbi kapalı bir insanlığın trajedisi. Körlüğün en güçlü yönlerinden biri çok katmanlı konuları. Saramago romanı bir alegori olarak kuruluyor. Körlük sadece fiziksel bir kayıp değil, aynı zamanda cehalet, duyarsızlık ve empati eksikliği anlamına geliyor. Hadi bu konulara daha yakından bakalım. Roman bir anda ortaya çıkan körlük salgınıyla toplumun nasıl kaosa sürüklendiğini gösteriyor. İnsanlar bir gecede tüm düzenlerini kaybediyor. Trafik duruyor, iş yerleri kapanıyor, hükümet çöküyor. Saramago burada bize şunu soruyor. Medeniyet dediğimiz şey ne kadar sağlam? Kanunlar, kurallar, ahlaki değerler hepsi bir kriz anında buharlaşıp gidebilir mi? Roman felaketin başlangıcından itibaren detaylıca ele alınıyor. Yani bir anda kıyamet sonrası bir noktadan başlamıyor. Aksine körlük vakasının ilk görüldüğü andan itibaren yavaş yavaş yayıldığını, toplumu sarstığını, kurumları çökerttiğini, insan ilişkilerini dönüştürdüğünü görüyoruz. Bu romana belgeselvari bir gerçeklik katıyor. Sanki bir haber bülteni izliyormuş gibi tanıdık sahnelerle karşılaşıyoruz. Özellikle akıl hastanesinde karantinaya alınan körlerin yaşadığı vahşet sahneleri bu temayı en çarpıcı şekilde ortaya koyuyor. İnsanlar hayatta kalmak için birbirine karşı acımasızlaşıyor. Hiyerarşiler, güç mücadeleleri ve bencillik ortaya çıkıyor. Saramago medeniyetin sadece bir anlaşma olduğunu ve bu anlaşmanın ne kadar kolay bozulabileceğini vurguluyor. Körlük insan doğasının hem karanlık hem de aydınlık yönlerini gözler önüne seriyor. Romanın en rahatsız edici sahnelerinde karantinadaki insanların yiyecek için birbirine saldırması, hatta cinsel şiddet gibi korkunç eylemlere girişmesi insanın hayvani yönünü ifade ediyor. Roman boyunca insanın temel iki dürtüsü dikkat çekiyor. Açlık ve cinsellik. Yaşam mücadelesi verirken en önce ortaya çıkan bu dürtüler insanlığın nasıl kırıldığını, nasıl savrulduğunu açık bir biçimde gösteriyor. Açlık elbette anlaşılır bir ihtiyaç ama cinsellik meselesi çok daha katmanlı. Post apokaliptik bir dünyada her şeyin çöktüğü bir ortamda bile insanlar haz, temas, kaçış ya da güç kurma arzusu olarak cinselliğe tutunuyor. Bu insanın gerçekten vazgeçemeyeceği bir ihtiyaç mı yoksa alışkanlık mı? Belki de felaketten bir an olsun kaçabilmenin yolu mu? Bu sorular cevaptan çok daha fazlasını düşündürüyor. Ama aynı zamanda
Doktorun karısı gibi karakterler özveri, empati, dayanışma gibi insanlığın temel yönlerini temsil ediyor. Bu ikilik Saramago'nun insanlığa dair temel sorusu. Bizler koşullar el verdiğinde canavar mı oluruz yoksa içimizdeki iyiliği koruyabilir miyiz? Bu evrensel bir soru ve romanın bizi rahatsız etmesinin sebebi de bu. Çünkü hepimiz kendimizi o karantinada hayal ediyoruz ve ben ne yapardım diye sormadan edemiyoruz. Saramago'nun körlüğü sadece fiziksel bir kayıp değil, aynı zamanda bir bilinç erimesi, bir algı felci. Romanın başında beyaz körlük salgını insanları fiziksel olarak kör ederken aslında toplumun zaten kör olduğunu ima ediyor. Bu çok önemli. Saramago'nun körlük tasviri karanlık değil, beyaz bir ışıkla dolu. İnsanlar bir süt denizinin içinde yüzüyor gibi hissediyorlar. Bu körlüğün yalnızca görme kaybı değil, bir tür anlamın ve ayırt etme yetisinin kaybı olduğunu gösteriyor. Çünkü bembeyaz bir ışığın içinde hiçbir şey seçilemez. Her şey aynılaşır, belirsizleşir. Bu Saramago'nun körlükle anlattığı dünyanın metaforudur. Her şey görünür ama hiçbir şey fark edilemez, yorumlanamaz hale gelmiştir. Doktorun karısının kör olmayan tek kişi olması da bu metaforu güçlendiriyor. Onun gözleri sadece fiziksel olarak görmekle kalmıyor. Aynı zamanda ahlaki bir vizyonu, vicdanı temsil ediyor. Ama bu görme yetisi ona aynı zamanda bir yük. Herkesin çaresizliğini, çirkinliğini ve acısını görmek zorunda kalıyor. Saramago burada bize şunu soruyor. Gerçekten görmek cesaret ister mi? Ve daha da önemlisi gördüğümüz halde harekete geçmezsek görmek ne işe yarar? Saramago'nun körlükte karakterlere isim vermemesi romanın en dikkat çekici özelliklerinden biri. Doktor, doktorun karısı, koyu renk gözlüklü kız, şaşı çocuk, ilk kör adam, taksi şoförü. Bu isimlendirme karakterleri hem bireyselleştiriyor hem de evrensel bir boyuta taşıyor. Yazar insanların isimlerini değil kimliksizliğini öne çıkarıyor. Bu tercihle Saramago bireysel olanı evrenselleştiriyor. Bu karakterlerin kim olduğu değil, ne yaptığı, neye dönüştüğü, neye tanıklık ettiği önemli. Bu da bize metindeki her bir karakterle daha fazla özdeşleşmeye zorluyor. Çünkü hepimiz birer ilk kör, birer gözlüklü genç kız olabiliriz. Doktorun karısı romanın en etkileyici karakteri. O kör olmayan tek kişi ama bu onun için bir lütuf mu yoksa lanet mi tartışılır. Herkesin kör olduğu bir dünyada her şeyi görmek zorunda kalmak onun omuzlarına ağır bir sorumluluk yüklüyor. Saramago bu karakter üzerinden liderlik, fedakarlık ve ahlaki duruşu sorguluyor. Özellikle karantinada diğerlerine yardım etmek için kendini riske atması onun insanlığın umudu olduğunu gösteriyor. Ama aynı zamanda bu karakterin iç çatışmaları da çok derin. Mesela karantinadaki vahşet sahnelerinde o da şiddete başvuruyor. Bu Saramago'nun bize sorduğu bir başka soru. İyilik yapmak için kötülük yapmak zorunda kalabilir miyiz? Doktor bilgisi ve rasyonelliği ile koyu renk gözlüklü kız hem kırılganlığı hem de direnciyle, şaşı çocuk masumiyetiyle romanın diğer karakterleri toplumun farklı kesimlerini temsil ediyor. Mesela ilk kör adamın bencilliği kriz anında bireyselliğin nasıl öne çıktığını gösteriyor. Öte yandan grup olarak hareket ettiklerinde dayanışmanın gücü ortaya çıkıyor. Bu karakterler Saramago'nun toplumun farklı yüzlerini yansıtma biçiminin bir parçası. Saramago'nun yazım tarzı körlüğü diğer romanlardan ayıran en büyük unsurlardan biri. Nobel ödülünü alırken onun sürekli akan, yoğun ve şiirsel üslubu özellikle övülmüştü. Ancak bu üslup aynı zamanda zorlayıcı. Saramago geleneksel noktalama kurallarını alt üst ediyor. Diyaloglar tırnak işareti olmadan virgüllerle ayrılmış uzun cümleler içinde akıyor. Bu başta biraz karmaşık gelse de çok kısa sürede bu ritme alışıyorsunuz ve hatta kitabı bırakmak istemiyorsunuz. Çünkü bu biçim sadece bir stil değil, aynı zamanda romanın atmosferine hizmet eden bir yöntem. Anlattığındaki kaos, zihinsel bulanıklık, insanın iç içe geçen düşünceleri bu şekilde daha gerçekçi bir biçimde yansıtılıyor. Bu üslup okuyucuyu hikayenin içine çekiyor. Sanki bir nehirde sürükleniyorsunuz. Durup nefes alacak vaktiniz yok. Saramago'nun anlatıcısı hem olayların içinde hem de dışında gibi. Bazen karakterlerin duygularını derinlemesine aktarırken bazen de bir adım geri çekilip insanlığa dair felsefi yorumlar yapıyor. Mesela romanın bir yerinde şöyle diyor. Bence biz kör olmadık. Biz zaten kördük. Bu tür cümleler
Saramago'nun anlatıcısının hem edebi hem de felsefi derinliğini gösteriyor. Körlük sadece bir felaket anlatısı değil. Saramago bir yazar olarak sorumluluğunu sadece edebi estetikle sınırlamıyor. O yazının gücünü kullanarak sistemleri sorguluyor. Devleti, otoriteyi, bürokrasiyi, insan ilişkilerini, ahlak kurallarını, hatta vicdanı bile ele alıyor. Ama bunu bir ders verir gibi yapmıyor. Daha çok bir dost gibi sizinle konuşuyor. Birlikte düşünmeye davet ediyor. Böyle olabilir ama bir de şöyle düşünsek nasıl olurdu diyerek sizi hem anlatının içine çekiyor hem de düşüncenin merkezine koyuyor. Roman bireyselliğin ve bencilliğin kapitalist toplumların bir sonucu olduğunu ima ediyor. Karantinadaki yiyecek için yapılan kavgalar, güç için kurulan hiyerarşiler aslında modern toplumun mikro bir yansıması. Saramago tüketim kültürünün dayanışmayı ve empatiyi nasıl erozyona uğrattığını sorguluyor. Roman, otoritenin kriz anlarında nasıl çaresiz kalabileceğini veya nasıl baskıcı bir araca dönüşebileceğini gösteriyor. Karantinadaki askerlerin tutumu devletin bireyleri nasıl kolayca terk edebileceğini vurguluyor. Romanın en karanlık yanı hiçliğin yönettiği bir hiçliğin içinde yaşanması. Körleşmiş insanların dünyasında artık bir otorite yok. Olsa da sadece kendini idare eden, hiçbir şeyi dönüştürmeyen, hiçbir yaşamı korumayan bir hiçlik otoritesi var. İnsanlar var ama insanlık yok. Kurallar var ama adalet yok. Bu da okurun içine oturan bir his bırakıyor. Evet, görmek önemli ama görmek yetmiyor. Anlamak, hissetmek ve harekete geçmek gerek. Gözlerin açık olması insan olunduğu anlamına gelmiyor. Saramago anlatısını belli bir ülkeye, belli bir coğrafyaya yerleştirmiyor. Romanda ülkenin adı yok. Çünkü o ülke her yer bulabilir. Bu bilinçli tercihler Saramago romanını yalnızca Portekiz'e değil dünyadaki tüm toplumlara hatta bireylere hitap etmesini sağlıyor. Bu ülke bizim ülkemiz de olabilir. Çünkü okurken karşımıza çıkan sahneler, diyaloglar, yönetim biçimi, insanların davranış kalıpları o kadar tanıdık ki zaman zaman kitaptan çıkıp sanki haber bülteni izliyormuş hissine kapılıyorsunuz. Körlüğü okurken burnuma çok kötü kokular geldi. Çünkü anlatılanlar rahatsız edici, mide bulandırıcıydı. Karantinadaki sahneler, insanlığın çöküşü, vahşet ama bir yandan da sayfaların kokusu güzeldi. Çünkü orada da samimiyet, cesaret ve derinlik vardı. Çünkü orada her bir kelime bizi hayata daha açık gözlerle bakmaya çağırıyordu. Çünkü orada gerçek vardı. Kitap sizi rahatsız ederken aynı zamanda dönüştürüyor. Sayfaları çevirirken hem iğreniyorsunuz hem de umutlanıyorsunuz. Bu çelişki Saramago'nun zekasını gösteriyor. Körlük yazıldığı 1990'lardan bu yana dünyamız pandemi, iklim krizi ve toplumsal eşitsizlikler gibi sorunlarla daha da kırılgan hale geldikçe daha da anlam kazanıyor. Saramago'nun sorduğu sorular dayanışma mı, bencillik mi, umut mu, çaresizlik mi hala geçerli. Roman bize şunu hatırlatıyor. İnsanlık kriz anlarında hem en kötü hem de en iyi yönlerini gösterebilir. Körlük sadece bir roman değil, insan olmanın ne anlama geldiğini sorgulatan, vicdanımıza seslenen, bizi kendi körlüklerimizle yüzleştiren bir ayna. Jose Saramago bu eseriyle edebiyatın sadece estetik bir sanat olmadığını, aynı zamanda bir düşünce, bir sorgulama ve bir dönüşüm aracı olduğunu kanıtlıyor. Romanın sayfalarını çevirirken sadece bir hikayeye dalmıyorsunuz. Kendi insanlığınıza, kendi değerlerinize, kendi seçimlerinizi gözden geçiriyorsunuz. Saramago'nun bize bıraktığı bu miras sadece geçmiş yıllarda yaşanmış bir distopya değil, bugün bile hatta belki yüzyıllar sonra bile geçerliliğini koruyacak bir uyarı. Romanın evrensel gücü onun belirli bir zaman ya da mekana bağlı olmamasından geliyor. Saramago'nun bilinçli tercihiyle romandaki bu ülke isimsiz çünkü bu hikaye insanlığın hikayesi. Karantinadaki sahneler sadece bir akıl hastanesine geçmiyor. Bu sahneler bizim günlük hayatımızda, iş yerlerimizde, sokaklarımızda, sosyal medya platformlarında hatta kendi iş dünyamızda da yankılanıyor. Körlük bize şunu hatırlatıyor. Hepimiz bir şekilde o beyaz körlük salgının içindeyiz. Belki fiziksel olarak görme yetimizi kaybetmedik ama empatiyi, merhameti, adaleti görmezden geldiğimiz anlar olmadı mı? Komşumuzun, arkadaşımızın, hatta dünyanın öteki ucundaki bir insanın acısına sırt çevirdiğimiz anlar olmadı mı? Kitabın en büyük başarısı bu soruları bize sordurması.
ve bu sorgulamayı bir yük gibi değil, bir davet gibi sunması. Körlüğü okurken sadece bir felaketin anatomisini değil, insanlığın potansiyelini de görüyorsunuz. Doktorun karısının fedakarlığı, şaşı çocuğun masumiyeti, koyu renk gözlüklü kızın direnci. Bunlar insanlığın umut ışıkları ama aynı zamanda karantinadaki vahşet, ilk gör adamın bencilliği, otoritenin çöküşü. Bunlar da insanlığın karanlık yüzü. Saramago bu ikiliyi öyle ustalıkla işliyor ki roman bittiğinde kendinizi hem umutlu hem de tedirgin hissediyorsunuz. Bu büyük edebiyatın gücü sizi rahatsız eder ama aynı zamanda size bir çıkış yolu gösterir. Saramago'nun edebiyattaki yeri de bu noktada çok önemli. O sadece bir hikaye anlatıcısı değil, vicdanlarımıza seslenen bir yazar. Körlük onun en bilinen eseri olsa da Görmek, Ölüm bir varmış bir yokmuş gibi diğer eserlerinde de aynı derinliği, aynı sorgulayıcı ruhu bulabilirsiniz. Saramago, modern edebiyatın en büyük isimlerinden biri olarak bize edebiyatın sadece bir eğlence aracı olmadığını, dünyayı anlamak, değiştirmek ve daha iyi bir yer haline getirmek için bir araç olduğunu gösteriyor. Körlük bu anlamda sadece bir roman değil, bir manifesto. İnsanlığa uyan diye seslenen bir çağrı. Peki körlüğü neden okumalısınız? Çünkü bu kitap sizi daha iyi bir insan yapmaya zorluyor. Sizi kendi kör noktalarınızı görmeye, kendi vicdanınızı sorgulamaya, kendi eylemlerinizi değerlendirmeye davet ediyor. Okurken belki de burnunuza kötü kokular gelecek. Karantinadaki o iğrenç sahneler, insanlığın çöküşü sizi rahatsız edecek. Ama aynı zamanda sayfaların kokusu güzel gelecek. Çünkü orada samimiyet var, cesaret var, derinlik var. Çünkü orada insan olmanın ne demek olduğunu hatırlatan bir gerçeklik var. Körlüğü okuduktan sonra dünya size biraz farklı görünecek. Belki bir haber bülteni izlerken, belki bir tartışmaya tanık olurken, belki de kendi iç sesimizi dinlerken Saramago'nun o can alıcı sorusunu hatırlayacaksınız. Gerçekten görüyor muyuz? Yoksa sadece bakıyor muyuz? Ve daha da önemlisi gördüklerimizi değiştirmek için ne yapıyoruz? Bu sorular körlüğün bize bıraktığı en büyük miras. Bu mirası taşımak, bu soruları sormaya devam etmek hepimizin sorumluluğu. Eğer bu kitabı okuduysanız lütfen yorumlarda ne düşündüğünüzü paylaşın. Eğer kitabı henüz okumadıysanız umarım bu video size ilham verir ve bir an önce bu eseri keşfetmenizi sağlar. Çünkü körlük sadece okunacak bir kitap değil, yaşanacak, hissedilecek ve üzerine uzun uzun düşünülecek bir deneyim. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her hafta en az bir tane kitap incelemesiyle sizin karşınızda olmaya çalışıyorum. Siz de kitaplardan öğreneceklerim var diyorsanız kanalıma göz atmayı unutmayın. Kitabın başlangıcıyla bitirmek istiyorum. Bakabiliyorsan gör, görebiliyorsan fark et. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, edebiyatla kalın.